Konstantiniye muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin seri frenk. Vur türkü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar. Fecri hücum içindeki tekbir aşkına. Her hafta olduğu gibi bu haftada doktor öğretim üyesi Ömer Demirbağ hocam bizimle birlikte bugün şair Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şerefler. efendim, çok teşekkürler. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, binlerce şükür olsun. Siz de iyisiniz Hamdolsun inşallah. hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bugün Türk tarihinin en büyük komutanlarından, padişahlarından birini Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuşacağız. Fakat onu edebi veçesiyle, Evet, şair. şiir ve sanat veçesiyle konuşacağız inşallah. Hem sanata yaptığı katkılar hem de kendi eseriyle inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Sultan şairler içinde Avni, Fatih Sultan Mehmet. İki yönüyle eşsiz. Birincisi, hadisle övülen tek Türktür. Eyvallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar. Konstantiniye muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır ve onun askeri ne güzel askerdir. Buyurmuş. 6 ayrı kaynaktan bu sözün söylendiğine Ahmed bin Hanbel müsnedinde alır bunu. Evet. Ayrıca Konstantiniye'ye dair 6 ya da 16 ayrı hadis-i şerif daha var. Özellikle İstanbul'un fethinde bulunacak olan komutanın üzerine övgü vardır. Bu yüzden de ilk zamanlardan itibaren İstanbul'u fethetmek her Müslüman ülkesinin liderinin rüyasıdır. Ne güzel komutan olabilmek. Hele ilk zamanlar İstanbul hiçbir stratejik önem belirtmemesine rağmen sırf bu hadis-i şerife mazhar olabilmek için donanma çıkar. Hicaz neresi? İstanbul neresi? O zamanın şartlarında Hazreti Muaviye zamanında ilk kez donanma çıkartılıyor. Bu hadis var ya, Eba Eyyub el-Ensari Hazretleri ki Eyüp Sultan bildiğimiz 90'lı yaşlarında sırf bu hadisten ötürü gelip İstanbul'da vefat etmiştir. Bu hadisi duyun. Onu alan komutan ne güzel komutandır ve onun askeri ne güzel askerdir. Yüzyıllar boyu bütün İslam liderleri ne güzel komutan olmak hayaliyle yanıp tutuştular. Ve Fatih'ten önce 17 mi 18 kez İstanbul kuşatıldı, olmadı. Müyesser olmadı. Ta ki meşhur kutlu 1453 senesi gelene kadar. Allahu Teala'nın takdiri öyleydi. 21 yaşındaki Cihangir, vur pençeyi alideki şemşir aşkına, gülbangı asumanı tutan pir aşkına. Ey leşkeri mefettihel ebvab, vur bugün fethi mübini zamin o tebşir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin seri frenk, vur türkü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. 1453 İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin, 21 yaşındaki Büyük Cihangir ve 60 bini telaffuz ediyorlar. Askerler İstanbul surlarından içeriye boşalıyorlar. O sahneyi bir görmeli. Şunu sorayım. Bu olay Amerikan tarihinde olsaydı Hollywood'u bir düşünün. Sinema sektörünü bir düşünün. Ne yazık ki va esefa ki sadece 2 filmi çevrilmiştir. İkisinin de fetih ruhundan ilgisi yoktur. Şiirleri var. İstanbul'un fethine dair ne romanımız var, ne tiyatromuz var, ne sinemamız var. Hiçbir şeyimiz yok. İstanbul'u biz fethetmişiz. Çağ açıp kapayan bir olaydır. Ancak bunun sanat aleminde hiçbir doğru dürüst yansımasını görebilmiş değiliz. Bir yere geleceğim. Onun için bu kadar uzattım. Estağfurullah. 15. yüzyıl İstanbul'un fethi gibi önemli bir olaya tanıklık etmiş bir yüzyıldır. İki yönüyle Fatih eşsizdir dedim. Birincisi hadisle övülen tek Türk. İkincisi de çağ açıp kapayan tek Türk odur. Vardır çok büyüklerimiz gelmiş geçmiş. Çok büyük fatihler, muzaffer komutanlarımız, liderlerimiz elbette vardır. Ancak bir çağı bitirip başka bir çağa yol vermek gibi bir noktada bulunmak yalnızca Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmuştur. Bu da Batılıların bizim hakkımızdaki görüşüdür. Batılılar haber veriyoruz çağ açıp kapattığımızı, gemileri karadan yürüttüğümüzü biz Bizans tarihçilerinden öğreniyoruz. Bizde maalesef bunu yazan da çıkmamış. Hep derim ya, deliler tarihi yapar, akıllılar yazar. Deliler yapıyor. Bu iş akıl işi değil. Bu iki yönüyle çok eşsiz olan Osmanlı Sultanı Büyük Cihangir aynı zamanda hiç de yabana atılmayacak kudrette şair. Bir deha değil elbet.
Bir Fuzuli değil elbet, bir Ahmet Paşa bile değil. Bunu beklemek de zaten Elbette. Fakat mümkün değil. İstanbul'u fethedeceksiniz. Fetihten sonra ve öncesi dahil 15 yıl boyunca 20'den fazla devletle mütemadiyen harp halinde olacaksınız. Tek mağlubiyet almayacaksınız. Bu kadar işinizin arasında bir de divan yazacaksınız. Fatih bunu yapmış. Ve 40'lı yaşlarda da maalesef bu dünyadan göçmüştür. Fatih bu. Ve siyasi hayatını, cihangirliğini şiire yansıtmada da epey başarılıdır. Aklıma şey geldi. Karamanoğlu'na yazdığı bir şiir var. Karaman. Kafa tutuyor. Karamanoğlu hangi beydir bilmiyorum. Fatih'e kafa tutuyor. Bizimle saltanat dava edermiş ol Karamani. Huda ruhsat ederse kara toprakla karamani. Bu Fatih'indir. Yani Allah izin verirse ona kara toprakla karıştıracağım demeye getiriyor. 15. yüzyılda artık tamamıyla bizim kendi divan şiirimiz oluştuğu için Fatih'in önünde 300 yıllık bir edebi birikim vardır. Bunlarla yazıyor. Şiirlerinde vasata biraz yakın diyebilirim. Yani çok büyük dahilerin yanında. Ve ileri derecede Ahmet Paşa'nın tesiri altındadır. Dönemin modasına uygun olarak hep beşeri aşkı işlemiştir. Tuhaf. O dönemde tasavvuf ehli çok olmasına rağmen tasavvufu şiire indirmiyorlar. Çok fazla münezzeh kabul ediyorlar. Bir önceki yüzyıl gibi değil. Nesimi gelmiş, Mevlana gelmiş, söyleyeceklerini söylemişler. Ancak 15. yüzyılda tasavvuf tamamen ruhani bir haldir. Edebiyatta çok fazla yer bulunmuyor. Sadece malzeme, sadece mazmun olarak kullanılıyor. Varsa yoksa beşeri aşktır. 15. yüzyılın modası böyledir. Şeyhi bile, ki Bayramiye tarikatının önemli halifelerinden birisidir. Mahlası şeyhi düşünün. Tasavvufi bir mahlas. Ama tek tasavvufi beyti yoktur. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi pek çok hususiyetinden bahsettiniz Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Başka hiçbir hususiyeti olmasaydı, Hazreti Peygamber'in müjdesiyle Ne güzel müjdelenmiş komutan olması yeter. zat olması herhalde yeterdi değil mi Evet, hocam? Yani evet. başka hiçbir şeyin Evet. olmasaydı da değil mi hocam? Evet. Şey oluyor yani bazen itirazlar da duyuyorum. Efendim Peygamberimiz ondan bahsetmemiş filan. Yani geçin bunu efendim. Yani Eyüp Sultan bile bu hadisi duyup İstanbul'a geliyor 90'lı yaşlarda. Ondan iyi mi bileceksiniz? Kaldı ki Ahmet bin Hanbel gibi deha çapındaki hadis alimleri dahi sadece bir hadiste değil 6 ya da 16'ya yakın Hazreti Peygamber İstanbul'un fethedileceğini bahsetmiştir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Allah Resulü'nün ağzından bu çıkmıştır. Ve Fatih'e gelinceye kadar Gazneliler, Karahanlılar, Selçuklular hepsi ne güzel komutan olmanın rüyasıyla yatıp kalktılar. Allah Fatih'e nasip etti. Ona nasip et. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Güzel özetlediniz. Edebi kişiliğinden de bahsettiniz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın sanatkarlık tarafı var. Bir de sanatı destekleyen Evet. bir tarafı var. Belki burayla ilgili de biraz bir Efendim malumat verebilir bütün misiniz? büyük liderlerin hepsinde bu ortak özellik var. Hem sanatı hem Evet, bilimi. sanatı, bilimi desteklerler. Hatta o derece desteklerler ki sanat ve ilim erbabının kaprislerine baş eğecek kadar. Onların şımarıklıklarına, pişkinliklerine. Çünkü adam sanatkar. Sanatkar artık onun derdini çekeceksiniz. Hele şairse dünyada şairler kadar dikenli mahlukat yoktur. Bakın bestekarlar için aynı şeyi söylemiyorum. Halim selim insanlardırlar. Melek gibidirler ama şair öyle değil. Şairler incitirler. Nitekim ne yazık ki en belirgin örneği Nef'i'dir bizde. Bizde çok şairimiz de maalesef idam edilmiştir. Ya sürgüne gönderilmiş ya idam edilmiş. Çünkü şair rahat durmayan bir adamdır. Kabına sığmayan bir insandır. Toplumun rüyasını dile getiren adamdır ve ürkütür. Ürküttüğü için de ya şair el üstünde tutulur durmadan ödüllendirilir Baki gibi ya da Nef'i gibi yok edilir. Ortası yok. Yok yani yok şair daima korkutmuştur tarih boyunca. Yani kasidelerin bizdeki gelişimine bir dikkat edin. Adeta kasideler bir referandum niteliğindedir. Başa geçen sultana çok fazla kaside sunulmuyorsa ihtilal yakın demektir. Çünkü şair halkın temsilcisi. Dolayısıyla kaside bekliyor durmadan. Durmadan ödüllendiriyor kendisine kaside sunulsun. Kaside fazlaca sunuluyorsa halk tarafından meşru olmuştur o. Ama hiç kaside sunulmuyorsa. Hele kasidelerin dua bölümünde halkın beklentileri o kadar mükemmel imalarla sultana bildirilir ki. Mesela kaside şöyle bir ifade geçiyorsa Allah'ım sultanımıza adalet nasip et. Ne demek bu?
Adalet yok demek. Demek ki yok. Ya Rabbi sultanımızın ömrünü daha da uzun eyle. Daha da. Ne demek? Bıktırmış demek. Yani bu şekildeki ifadeler vardır. Nef'i mesela diyor, ben şairi bi hasılem, şakirdi dersi müşkilem, hem mektebi ehli dilem, halk olmadan levhu kalem. Kendi kendini övüyor ama şairi bi hasıl. Ne demek? Ben kazancı olmayan bir şairim. Burada ne? Beklentisini dile getiriyor. Sanatın ödüllendirilmesi gerekir ve bunu da Osmanlılar hakikaten yapmıştır. Hakkıyla. Büyük sanatkarlara sahip çıkmışlardır. Kanuni'nin Baki hakkında söylediği şu söz ünlüdür. Danişment'te, İsmail Hamid Danişment'te okumuştum. Baki gibi bir dahayı bulup ortaya çıkarmak nazarımda bütün Balkanların fethinden daha mühimdir. Çünkü zaman gelir Balkanlar elimizden çıkar ama Baki bize kalacaktır. Dediği de aynen olmuştur. Zaten bir bakiyeniz varsa Balkanları fethedebilirsiniz. Evet, evet. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet de kendi zamanında ulemaya ve sanat erbabına gösterdiği müsamaha, teşvik, ödüllendirme hakikaten takdire şayandır. Önünü gören, yüzyıllar sonrasını görebilen bir yöneticinin almış olduğu tedbirler manzumesi içinde değerlendirilebilir. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi bu kadar konuştuk şiiri sanatı desteklediğine dair. Kendi şiirleriyle isterseniz başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Çok meşhur bir mütekerrir mısrağı, gönül eyvay gönül olan bir Evet. şiir var hocam. İlk olarak Melihi bu şiiri Az önce kaleme Ahmet almış. Paşa'dan da okuduk. Evet. İlk söyleyen Melihi'dir. Söyleyen doğru. Melihi. Size zahmet hocam. Melihi'nin yani o zemin şiirin birkaç bendini lütfedin. Şimdi ilk Melihi yazıyor. Vay gönül ey vay gönül, çok sevilen Evet. bir ünlem. Avni'nin de Fatih Sultan Mehmet Evet. Han'ın da bir naziresi Musikiye var. de çok yatkın, bestelenmeye de yatkın. Vay gönül ey vay gönül. Çok seviliyor. Sevildiği için de buna benzer söylemeye çalışmışlar. İlk söyleyen Melihi. Ancak Melihi'yi aşan Ahmet Paşa. Evet. Melihi'yi aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet de bir tür nazire yazmıştır, tanzir etmiştir. Bakın Melihi ne diyor? Seni bendit için ol zülfü semen say gönül. Kılmadın dahi halas olmak için vay gönül. İtti sevda seni alemlere rüsvay gönül. Gönül ey vay gönül, vay gönül, ey vay gönül. Atlayarak gidiyorum, epey uzundur. Zülfünün salalı hindusu gönül boynuna bent. Canu dil kim ola her lahza giriftar kement. Nice ola cigerim ateşi şevkınla sipent. Gönül ey vay gönül, vay gönül, ey vay gönül. Bunu yazmış. Hemen kuvvetli nazireler gelmeye başlamış. Yani dönemin edebiyat ortamında muazzam çınlayışlara sebep olmuş. Hatırınızdaysa Ahmet Paşa'nın da Ahmet Paşa'nın az önce bir daha okuyayım. lütfen hocam. Çünkü bestelenmiştir. Evet. Meraklıları için söylerim. YouTube'dan vay gönül vay gönül desinler. Kendisine selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Ahmet Özhan çok güzel söyler bunu. Eyvallah. Ahmet Özhan bunu çok mükemmel yorumlamıştır. Ben derslerde öğrencilerime hep onu dinletirim. Eyvallah. Ahmet Paşa. Melihi bunu yazar yazmaz. Ahmet Paşa geri kalır mı? Ben daha güzel yazarım. Diyor ki, gül yüzünde göreli, zülfü semen say gönül. Kara sevdada yeler bi serü bi pay gönül. Demedim mi sana dolaşma ana hay gönül. Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül. Atlıyorum. Ahmedem kim okunur namım ile name-i aşk. Germdir sözlerimin suziyle hengame-i aşk. Dil elinden biçilübdür boyuma came-i aşk. Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül. Şimdi Melihi bir çığlık kopardı. Ardından Ahmet Paşa koroya katıldı. Avni geliyor. Bakalım o ne? Padişah. O da nazire yazmış yine Melihi'ye fakat bentler halinde, beşer mısralık bentler halinde. Bunu da Avni söylüyor. Sevdin ol dilberi, söz eslemedin vay gönül. Eyledin kendi özünü aleme rüsvay gönül. Sana cevreylemede kılmaz o pervay gönül. Cevre sabreyleyemezsen ni deyin hay gönül. Gönül ey vay gönül, vay gönül, ey vay gönül. Atlıyorum. Bilmedim derdi dilin ölmek imiş dermanı. Öleyin derdiyle tek görmeyeyin hicranı. Mihnetü derdu gama olmak için erzanı. Avniya sencileyin mihnetü gam keşanı. Gönül ey vay gönül, vay gönül, ey vay gönül. Bir iki bendini günümüz Efendim hem Melihi'de hem Ahmet Paşa'da hem de Avni'de yani Padişah Sultan Fatih'te kendi gönlüne karşı bir sitem sözü konusu.
bir suçlama söz konusu. Çünkü insanoğlunun zapt etmede en güçlük çektiği şey kendi gönlüdür. Gönül öyle bir şeydir ki hep imkansızı ister. İmkansızı istediği için de biz acı çekeriz. İmkansız olan ne? Ebediyet. İnsan yaratılışı budur. Mümin olsun olmasın. Her insan bunu ister. Düşünün, aşık olduğunuz, sevdiğiniz, uğruna mecnun olduğunuz sevgilinin 80'lik hali niçin hiç aklınıza gelmez? Hep öyle kalacak zannedersiniz. Bir ebediyet tevehhümüyle seversiniz. Önce yalancı bir ebediyet verir, ebedi olduğunu farz eder, öyle sevebilirsiniz. Çünkü siz aslında ebediyeti seviyorsunuz, her insan gibi. Burada da imkansızı isteyen gönlün sahibine çektirdiği acılardan ötürü suçlanması söz konusudur. Bakın Melihi ne diyor? Her birinden birer ben çevireceğim. Seni bendetti çün ol zülfü semen sahi gönül. Ey gönül, o Yasemin kokulu zülüf seni kelepçeledi. Seni bendetti, seni esir etti. Çün demiş, madem ki esir etti, kılmadın dahi halas olmak için. Vay gönül, ey gönül, kurtulmak için de hiçbir çaba göstermedin. Ah gönül, vay gönül dedi, ah gönül. Kızıyor orada. İtti sevda seni alemlere rüsvay gönül. Burada biraz duracağız. Bu sevda seni aleme rezil etti ey gönül. Gönül, ey vay gönül, vay gönül, ey vay gönül diyerek adeta sen dur, hele sen dur diye tehditler savuruyor. Şimdi tasavvufun da tesiriyle aşık olmanın biricik alameti dillere düşmektir. Aşıklık pozisyonuna özenen adam bir kere bunu göze alacak. Rezil olmayı göze almalıdır. Aşık olanda ağır namus kalmaz. İtibar kalmaz. Dillere düşer. Bütün bunları göze alacak ki aşk alemine adım atmış olsun. Hani diyoruz ya, aşkın daha ilk geçiş ücreti candır. Candan daha kıymetli olan şeref-i itibar da verilir. İşte mesela men melamet hırkasını kendim giydim egnime, ar-ı namus şişesini taşa çaldım kime ne? Nesimi diyor, ar-ı namus şişesini taşa çaldım. Niye? Çünkü aşka ulaştım. Öyle bir çılgınlık, öyle bir pervasızlık, öyle bir kabına sığmama halidir ki insanlar bunu anlamaz. Anlamadıkları için de işte Şems-i Tebrizi'yi, Hallacı Mansur'u, Muhyiddin Arabi'yi, Nesimi'yi, Fazlullah Rufi'yi linç ederek öldürdüler. Bunlar şehidül aşktır. Aşk öyle bir şeydir ki ilk istediği sahibinin kellesidir. Kelleden vazgeçeceksiniz. Dolayısıyla hemen hemen bütün divan şairleri aşıklık pozisyonunu benimsedikleri için rüsvâ olmayı da göze alırlar. Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Sorun kim, bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Burada Melihi, aşkın vazgeçilmez alametlerinden olan insanların diline düşmek, kınanmak, ayıplanmak durumunu 3. mısrada söylüyor. İtti sevda seni alemlere rüsvâ-i gönül diyor. Şimdi geçiyorum. Ahmet Paşa. Bakın ne diyor? Son bentini okuyayım. Ahmedem kim okunur namım ile name-i aşk. Ben o Ahmet'im ki benim ismimle aşkın bahsi okunur. Name kelimesi çok tevriyeli kullanılmış. Hem nağme, musiki manasında, hem de mektup demek. Hem de konu başlığı demektir name. Nam, isim demektir. Ahmedem kim okunur namım ile name-i aşk. Ben o Ahmet'im ki benim ismimle aşk konusu başlar. Ta Hazreti Peygamber'e kadar gider bu iş. Çünkü çok bilinen bir olaydır. Ehli keşif nakletmiştir. Dayandığı hadis var mıdır? Ben bilmiyorum, benim bilgim yok. Hazreti Adem aleyhisselam cennetten çıkarılırken yalvarıyordu. Ya Rabbi beni affet, soyumdan gelecek İbrahim'in hürmetine, Musa'nın, İsa'nın hürmetine, en son Efendimiz'i kastederek dedi ki ya Rabbi beni affet onun aşkına. Ve hitabı izzet vakı oldu. Seni affettim onun aşkına. Aşk böyle bir şeydir. Ahmedem kim okunur namım ile name-i aşk. Ben o Ahmet'im ki benim ismimle aşkın bahsi açılır. Şairdeki övünme tavrına bakın siz. Germdir sözlerimin suziyle hengame-i aşk. Sözlerimin yakıcılığıyla aşkın macerası da kavurucudur. Germ kelimesi burada kül etmek manasındadır. Yoksa ılıklık anlamında değil. Germdir sözlerimin suziyle hengame-i aşk. Dil elinden biçilübdür boyuma came-i aşk. Bu gönül elinden aşkın kefeni boynuma biçildi.
olay vardır. Hakikaten bazı gönül maceraları olmuş. Ölümden dönmüştür Ahmet Paşa. Kerem Redifli kasidesiyle kurtulduğu rivayet edilir. Sarayda bir cariyeyle bir romantik hal vakı olmuştur. Fatih haber alınca önce vurun boynunu demiş, sonra affetmiştir. Belki de bu olaya işaret ediyor. Dil elinden biçilübdür boyuma, came-i aşk, aşkın kefeni, gönül eline. Ah bu gönül, ah bu gönül. Şimdi bakalım Padişah Avni Fatih Sultan Mehmet yine vay bu gönülü nasıl söyleyecek? Sevdün ol dilberi, söz eslemedin vay gönül. Giriş Eslemek, çok dinlemek. acıklı yani. Evet. Ah gönül, o dilberi sevdin ve laf dinlemedin. Eyledin kendi özünü aleme rüsvay gönül. Çok açık. Sen kendini aleme rezil ettin. Ah gönül. Sana cevir eylemede kılmaz o pervay gönül. Böyle yaptın ya, o da sana zulmetmede artık çekinmez. Bu yolu sen açtın. Sen istedin bunu. Sen kendin ettin, kendin buldun. Cevre sableyleyemezsin. Nideyin hay gönül. Hem sen buna sebep oldun, hem de sevgilinin cevrine, cefasına ve aşkın ıstırabına karşı edemiyorsun. Ah gönül, seni ne yapmalı? Gönül ey vay gönül, vay gönül ey vay gönül. Dönemin 3 güçlü kaleminden gönül dediğimiz mücerret hadiseye karşı muazzam bir itham tavrı şiirleştirilmiştir. Medihi, Ahmet Paşa ve Avni. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Aslında dönemin de bir panoraması Evet. çıkmış evet. oldu aynı Tabii, şiir. şiir kalitesini ortaya koyuyor. Tabii. O dönemin şiiri ne seviyede? Yani aslında geçmiş çok fazla asır olmamasına rağmen çok da gelişmiş bir Evet, lisanla Arap Fars edebiyatıyla artık karşı etkilenmiş. karşıyayız. Evet. Evet. Ya bunlar normal bir emekleme devresi asla Evet. değil. Ustalık eseri diyebileceğimiz değil mi hocam? Evet. Klasik şiirin eserleri. Şimdi Öyledir. genelde 15. yüzyılda beşeri aşktan söz edildiğinden bahsettik. Modası budur. Modası budur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın imtisalü cahidü fillah oluptur niyetim mısrağıyla başlayan hayattaki gayesini anlatan bir gazeli var. Evet. Onu lütfedip İnşallah bizim bu için zamanın- izah buyurursanız çok Ha, memnun burada, oluruz hocam. buradaymış. Yani bütün hayatının Bu arada gayesini bir şey bildireyim. özetliyor sanki. Liselerde bize yanlış öğrettiler. Umuyorum hala o yanlışlık devam etmiyordur. Efendim gazel dendi mi aşk, kadın, tabiatı. Yok efendim. Hayır. Her şey gazelin konusu. Evet. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in yani Avni'nin bir gazelini okuyacağım. Burada ne kadın var, ne aşk var, ne gül bülbül var. Burada devlet var, otorite var, sosyoloji var. Bakın genç Cihangir ne diyor? İmtisali cahidü fillah oluptur niyetim, dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Fazlı hakkı himmetü cündü ricalullah ile ehli küfri serteser kahreylemektir niyetim. Enbiya ve evliyaya istinadım var benim. Lütfu haktandır hemen ümmidi fethü nusretim. Nefsü mal ile nola kılsam cihanda iştihat, hamdülillah var gazaya sad hezaran rağbetim. Ey Muhammed mucizatı Ahmedi Muhtar ile umaram galip ola adayı dine devletim. Burada ne gül var, ne bülbül, ne yanak, ne dudak, ne zülüf. Burada başka bir şey var. Manifesto. Yani. Evet, bir manifesto, bir meydan okuyuş, çınlayıcı bir şekilde ben buradayım, geldim. İslam aleminin başı benim demeye. Kamuoyuna niyet beyanı. Evet. Yani. Zaten kendisinden 2 nesil sonra hilafet. Bütün İslam aleminin başı resmen Osmanlıların olacaktır. Adeta halifeliğin ayak seslerini duyuruyor bize. Evet. Yavuz gelecek. Fatih'in torunudur. İmtisali cahidü fillah oluptur niyetim. Matla beytten girelim. Benim niyetim sırf Allah için, ilahi kelimatullah için, Allah'ın dinini, adaletini ve medeniyetini başka diyarlara götürmektir niyetim. Niyetim bu. İnsanlara İslam medeniyetinin ne demek olduğunu, o adaleti, o insaniyeti kübra olan İslamiyeti götürmektir. Zorlamak değil ama tanıtmaktır diyor. Eyvallah. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Benim gayretim, çabam İslam dininin bana telkin ettiği bir gayrettir. Başka herhangi bir nefsani, şahsi problemim yok kimseyle diyerek daha ilk beytten itibaren hakikaten dediğiniz gibi manifesto niteliğinde bütün dünyaya yayıyor. Ben geldim, İstanbul'u aldım. Bundan sonra da İslam'ın hakikatini insanlara ilan edeceğim diyor. Atlıyorum. Enbiya ve evliyaya istinadım var benim. Lütfu haktandır hemen ümmidi fethü nusretim.
Birinci mısrada benim peygamberlere ve Allah'ın veli kullarına bir dayanağım var diyor. Gücümü onlardan, onların feyzinden, bereketinden ve duasından almaktayım diyor. Tabi Akşemseddin yanında, kolay. Molla Gürani yanında, Molla Fenari yanında. Arkası sağlam. Elbette, elbette. Onlara dayanıyorum diyor. Enbiya, peygamberler ve Allah'ın veli kullarından istinadım var. Onlara dayanıyorum. Lütfu haktandır hemen ümmidi fethü nusretim. Benim fetih ve nusrete karşı, Allah'ın yardımı ve Allah'ın fethine karşı Allah'ın lütfedeceğine dair ümidim vardır diyor. Çünkü ben Allah'ın yanında, Allah'ın indinde kıymetli kullara sırtımı dayamış vaziyetteyim diyor. Atlıyorum son beyit. Ey Muhammed, kendine sesleniyor. Avni dememiş, kendi ismini kullanmış. Güzel bir, zarif bir adet, zannediyorum 15. yüzyılda gelişmiş. Peygamberimizin ismi Muhammed'dir. Fakat ismi Muhammed olan hiç kimse Muhammed demiyor, Mehemmed diyorlar. Farkı gösteriyorlar. Mehmet kelimesi de oradan. Peygamberimizin Yazılışı aynı. evet özel ismine gösterilen hürmetten ötürü bizim kültürümüzde o isim çok fazla telaffuz edilmez. Askerimizin de adı Mehmetçik malum. Mehmet demişiz, Mehemmed demişiz. Başka o Muhammed kelimesini farklı söylemeye çalışmışız. Çünkü o ona mahsus. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bile sadece 4 yerde peygamberimizden bahseder ve direkt peygambere de hitap etmez. Onun ismini bize anlatır. O kadar kıymetlidir. Asla zaten Arap adeti böyle bir insana ismiyle hitap ettiğiniz zaman o sizden küçükse ismiyle yoksa künyesiyle anırsınız. Yani ben size Emrah Bey dediğim zaman benden küçük olduğunuz anlaşılıyor. Allahu Teala hiç peygambere ismiyle hitap etmemiştir. 4 yerde tek geçer, 3. kişi olarak anlatır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bile bu kadar aziz tutulan bir isim, ümmet içinde yayıldığı zaman elbette ona karşı özel bir ihtimam, bir hürmet tavrı gelişiyor. Nitekim hadis-i şerif olarak okudum, ben de çocuklarımdan birine ismini verdim. Hadiste buyuruyor, kimde ismim olursa, Hazreti Peygamber buyuruyor, benim ismimi alırsa inşallah Allah onun ve anne babasının günahlarını affeder. İnşallah. İsmimi koyarsa. Ben de koydum fakat hakikaten bu ismi telaffuz etmek ağır. Değiştirdik, Mehmet ettik filan. Buradan anne babalara çağırıyorum. Bu isim çocuklarda varsa kızdığınız zaman o çocuğu isimle çağırmayın. Başka bir isimle çağırın. Yani Muhammed kelimesini kızgınlıkla ağzınıza almayınız. Gel buraya yavrum ulan filan deyin ama ismi söylemeyin. Bunu dememek lazım. Bize de büyüklerimiz vaktiyle böyle öğrettiler. Mehemmed demiş, dikkat edin. Fatih kendinden bahsederken Muhammed demiyor. Ey Mehemmed, mucizatı Ahmedi Muhtar ile. Ey Mehmet, Ahmedi Muhtar'ın mucizeleriyle, seçilmiş Ahmet'in, peygamberimizin mucizeleriyle umarım galip ola âdâ-i dine devletim. Umarım ki din düşmanlarına karşı devletim galip ola. Peki bu din düşmanları kim? Fatih Sultan Mehmet dönemi. Din düşmanı mı var? Var. Çünkü Fatih'ten önce 8 Haçlı Seferi görmüş bu topraklar. 8 kere Hristiyan alemi İslam alemine toslamış. Kudüs elden gitmiş, bir daha alınmış. Ne katliamlar yapılmış. Dolayısıyla kültürümüzde âdâ-i din diye bir kavram gelişmiş. Böyle olunca da bütün İslam ülkesi padişahlarının en büyük niyeti Müslümanları din düşmanlarından, İslam düşmanlarından korumak olmuştur. Bu bir ideolojidir. Ey Muhammed, mucizatı Ahmedi Muhtar ile, seçilmiş Ahmet'in mucizeleriyle ya da ruhaniyetinin mucizevi yardımıyla, himmetiyle umarım galip ola âdâ-i dine devletim. Umarım ki din düşmanlarına karşı benim devletim inşallah galip gelecektir diyerek son beytte temennisini ve niyetini dile getirmektedir Fatih Sultan Mehmet. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Biraz sizi dinlendirelim. Estağfurullah, buyurun. Çok iyi olur. Şimdi kanunnameleri meşhur malum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Bir de aşkın kanunu diyebileceğimiz bir şiiri var. Desturunuz varsa ben arz edeyim. Sizden biraz izah isteyeceğiz hocam. Ağlasa aşık, belayı hecr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhu gubarından urunsa kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup,
Her nedenli cevriler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her gece mihnet serayı firkate mihman olup. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup. Dilberinden rahmeyer olmazsa ol dil hastaya, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Verseler mülki cihanın tacı tahtu devletin, avni kuyun terkin etmez başına sultan olup. Şimdi bu aşkın kanunu diyebileceğimiz şiirde madde madde sıralamış hocam. Neler diyor? Aşkın kanunu neymiş? Neler demiyor? Biraz lütfeder misiniz hocam? Tekim kendisinden bir asır sonra bunlar tam manasıyla artık ne derler? Yasalaşacak. Evet. Huzuruyla aşkın kanunu yani. Aşık Yürürlüğe girecek. kişi çöllere düşecek, perişan olacak, ağlayacak, sızlayacak, ağyar ile uğraşacak, nakdi canı verecek ki aşık olduğu anlaşılsın. Aşık olma tavrı budur. Hatta o kadar aşık olmaya uğraşacak ki aşkın dışında bir şey de, vuslatı bile istemeyecek. Yeter ki bu aşk bende kalsın diyecek. Bizatihi kendisi Evet. çok mühim değil mi hocam? Evet. Evet. Eyvallah. Zaten yani çok müthiş bir duraktır orası. Müthiş bir Durak mıdır hocam? geçittir. Tabii, Geçittir. durak. Nereye? Daha ilerisi de var. Nedir hocam? Daha ilerisi kulluktur. Ancak çok çok tatlıdır. Başı da sonu da kulluk mudur hocam o zaman? Kullukla başlar, kullukta biter. Elbette öyledir. Çok önemli. Adem'e Esma'yı öğrettik diyor. Son peygamber de ise tecelli etti her isimde. Hazreti Adem'e öğretti. Son peygamber. Başı, bu bir devirdir yani. Efendim, aşk makamı insan olmanın gereği sadece insana mahsustur. En düşüğü, yani aşk kavramını bir hurma ağacı gibi düşünün. Köklerden yukarıya doğru ilerleyen, yükselen bir ağaç ve bir hurma tohumundan, çekirdeğinden hurma ağacına kadar nice mertebeler vardır. Nice dereceler vardır. Aşkın da öyle. Dereceleri vardır. En düşüğü, toprakla bir olan derecesi bizim bildiğimiz beşeri aşktır. Bu en düşüğüdür. Ancak bu bile çok ulvidir çünkü aşktır. Bu bile çok yücedir. Ve en düşüğüdür şiirlere konu olan. Ötekilerde kelama yol yoktur. Beşer şiirine konu olan en düşüğüdür. Eyvallah. Kur'an-ı Kerim'de Yerinde kelam çaresiz mi? yerlerde kalır. Kelam yerlerde sürünür. Eyvallah. Yani düşünün mesela Yusuf Aleyhisselam aniden göründüğü zaman tepki parmakları kesmek. Kimse oturup övgüler dizemedi. Takat yoktu buna. Çaresizlikten kendi parmaklarını kestiler. O zaman şiirlerde okuduğumuz sadece ifade edilebilir kısmı. Tabii edilebilir kısmıdır elbette. Kelama söze Elbette. gelebilir kısmı. Hüsnü aşkta Galip ne diyor? Hüsnü aşkın en son beytine geleceğim. Geliyor işte hüsnü aşka kavuştu. Birbirine kavuştular. Divan edebiyatında ilk kez vuslat oluyor. Vuslat var, Tabii. değil mi? Evet. Ve ilk kez sevgili konuşuyor. Ve sevgili aşka diyor ki, aşkın adı aşk, sevgilinin adı hüsn. Diyor ki sen yarını bir haber mi sandın yoksa seni terk eder mi sandın? Ondan sonrası artık Farisidir biraz. Sen ayrılık nazarı sendeydi, ikilik nazarı sendeydi o yüzden bu kadar ıstırap çektin. Ben sana şah damarından yakındım sen bilmiyordun. Ne diyor? Söz imdi erdi sükuta. Galip diyor. Artık kelam bundan ötesine gidemez. Bundan sonrası vuslat. Söze yer yok artık. Sükut, sevgilinin, cemalin olduğu yerde kimin haddine düşmüş ki konuşabilsin? Şimdi aşkın en düşüğü, en toprakla bitişik olan seviyesi bildiğimiz beşeri aşk. Bir insanın başka bir insanı sevmesi. Olay budur. Bu bile çok ulvidir ve günümüzde çok nadirdir. Bu bile çok Bu bile nadir değil mi Elbette, elbette. Kaldı ki öbür Yani nefsinden dolayı sevmek, kendi zevkinden ötürü sevmek, bir zevk bulduğu için sevmek. Bunlar beşeri aşkın rüşvetleridir. Hatta bunun sloganını da üretmişlerdi bir yerde okudum. Diyor mesela beşeri aşkta slogan şudur. Önce can sonra canan. Canan, can dediğimiz şeyin keyfi için var. Onun için sevilir. Eğer o keyfi, o zevki veremeyecek durumdaysa sevgi de biter. Günümüzde bu kadar ayrılmaların, yuva yıkılmaların temelinde işte bu var. Nefsani aşk. nefis değil. Evet. Bir adım yukarısı mecazi aşktır diyor. Önce canan sonra can. Sadakat, vefa. Bunlar giriyor devreye. İnsani bir durumdur ya aşk. 90 yaşına da girseler ilk günkü gibi birbirini seviyorlar. Yaş geçmiş, perişan olmuşlar ama o sevgi devam ediyor. Ve en üstü ilahi aşk ya da hakiki, aşkı hakiki dediğimiz hal ise önce canan sonra canan. Can diye bir şey yok.
Meğerse o kendini seviyormuş. Hatta öncesi ve sonrası da yok. Yok tabii. Yani. Önceyi sonrayı halkıdan da o. Diyor ya hüsnünün aksin ruh-i dilberde peyda eyledin. Çeşme aşıktan dönüp ana temaşa eyledin. Güzelliğini güzellerin yüzünde gösterdin. Aşıkların gözünden kendi güzelliğini sen seyrettin. Seven de sevilen de bir. Eyvallah. Bu hakiki aşk. Yani böyle mertebeleri var. Fakat aşkın olduğu yerde en kaçınılmaz olan şey muhakkak ıstıraptır. Istırapsız aşk olmaz. O ıstırap bile o kadar tatlıdır ki işte tasavvuf ehli kılavuzu çok fazla sağlam değilse orada kala kalır. Çok tatlıdır. Oradan vazgeçemez. Ancak himmetle onu oradan geçirirler. Tekrar yoluna devam eder. Ve en son sünneti peygamberiye dahil olur ve ermiş olur. Fena filah dediğim şey ermek. Eren diyoruz ya. Eyvallah. Ermiş olur. Aşktan sonra da makamlar var ama aşk çok yakıcı bir şeydir. Tatlı bir Tatlıdır, tuzak doludur. Oraya geçebilen çok az yani. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi elden gider redifli bir şiirler manzumesi var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da bu redifle yazdığı bir şiir var. Ta Ziya Paşa'ya kadar Evet. gelmiş, çok meşhur olmuş, çok sevilmiş bir redif. Klasik Türk Edebiyatı da zaten nazire esasına dayanan, yani benzerlik esasına dayanan. Esasen divan şiiri redif demektir. Kesinlikle değil mi? Redif ne demek? Ne demek? Kafiyeden sonra gelen, yazılışı, okunuşu, söylenişi, görevi hep aynı olan ek, kelime, ses ya da söz grubu ya da bütün bir cümle de redif olabilir. Ama hep aynı olacak. Redif kelimesinin manası asker demek zaten. Evet. Şimdi çocukluğumda redif vardı, sesi şimdi var. hala var mı bilmiyorum. Bando geçer. Bandoyu bilirsiniz. Evet. Önden kırmızılar giyinmiş. İşte enstrüman aletlerini taşıyan askerler geçer. Arkadan redif gelir. Redif bildiğimiz bizim Mehmetçikler. Adımlar aynı, tüfeği tutuş aynı, bakış aynı. Redif bu demek. Şiirde de kafiyeden sonra gelen anlamı, söylenişi, telaffuzu, yazılışı hep aynı olan sözler redif demektir. Eyvallah. Ve divan şairinin en büyük hedefi kimsenin kullanmadığı redifi bulabilmek. Evet. Redif, pergelin sabit ayağı gibi sözün dolanıp dönüp dolaşıp aynı çınlayışla bittiği yer rediftir. Eyvallah. Ve ilginç, güzel redif bulan şairler çok tanzir edilir. Elden gider sözü hakikaten güzel bir redif. Çok güzel redif değil mi? Elden gider sözü redif. Şiir zaten elden gidene hep yazılır. Elden gitmiyorsa niye şiir yazacaksınız ki? Avni kullanmış, Nazire mi yazmış, ilk o mu yazmış bilmiyorum. Evet. Ziya Paşa'ya kadar elden gider sözünü kullanmayan yoktur. Eyvallah. Birisi aklında hüsnodur kim seyrederken ihtiyar elden gider. Güzellik o ki baktığın zaman irade elden gider. Ne göreceliği, irade gitmiş. İradeyi elden götüren şey göreceli olur mu hiç? Güzellik odur ki beğenilmeye seni mecbur ve mahkum eder. Güzellik bu. Hüsnudur kim seyrederken ihtiyar elden gider. Harika bir güzellik tanımı. Eyvallah. Kaş göz şöyle olacak demiyor. Şartı şu, güzel, ne güzel? Seyrederken iraden elden gidiyorsa işte o güzeldir. İrade elden gidecek. Eyvallah. Avni'nin şiirini lütfeder misiniz hocam? Elden gider redifli. Padişah Kısaca bir beytinde Fatih Sultan Mehmet. izah buyurursanız. Çok da ünlüdür. Bunu gençliğimde de, lisedeyken de rastlardık buna. Fatih Sultan Mehmet, Cihan Padişahı, Eyvallah. Doğu Batı hükümdarı, Roma'yı fetheden Fatih Sultan Mehmet söylüyor. Sakıya meyver ki bir gün lalezar elden gider. Çün irer faslı hazan bağı bahar elden gider. Her neçe zühdü salaha mail olur hatırım, gördüğünce ol nigarı ihtiyar elden gider. Şöyle oldum ki ah etmeye haf eyler gönül, lacerem badı sabah ile gubar elden gider. Gırre olma dilbera hüsnü cemale kıl vefa, baki kalmaz kimseye nakş-ı nigar elden gider. Yar için ağyar ile merdane cenk etsem gerek, İt gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider diye bitirmiş. Eyvallah. İki beytini kısaca izah buyurur musunuz? Efendim tabii kelimeler henüz divan edebiyatının en muhteşem dönemi olan 16. yüzyıldaki kadar tıraş edilmiş değil. Bazı kelimeler acayip geliyor bize. Türkçe henüz en mükemmel kıvamını bulmuş değil 15. yüzyılda. Mesela gırra kelimesi geçti. Aslında mağrur olmak demek. Gururdan geliyor ama gırrayı kullanıyor. Daha sonra bu kelime kulak tırmalayıcı olduğu için kayboluyor edebiyatımızda. Onun yerine mağrur ya da gurur kelimesi kullanılıyor. Evet.
Sakıya meyver ki bir gün lalezar elden gider. Şimdi buna ne kadar... Sakı ne demek? Sakı. Yeni bir programa başlamak Evet, lazım. evet. Sakı. Bizim edebiyatımızda o kadar çok çağrışımı zengin olan bir kelime ki sakı. Hakikaten özetlemek mümkün. Saka oradan geliyor. Saka su dağıtan. Su veren, su sakası denir ya. Saka kuşu var. Sakı şarap sunan. Kelime manası bu. Fakat Batı edebiyatındaki barmenle karıştırılmamalı. Tabii. Haşa. Şu western filmlerinde gördüğümüz işte masanın tezgahın gerisindeki işte dazlak kafalı şişman adam değil bu. Barmen ayrı bir şey. Sakı size bir mesleği yaşatan kişidir. Size bir kendinden geçmişliği yaşatıyorsa, buna vesile oluyorsa o sizin sakînizdir. Dolayısıyla sakî kim değildir ki? Şairin mizacına, alemine, dünyasına göre sakî değişir. Mevlana'ya göre sakî kimdir? Şems'tir. Çünkü Mevlana'yı sarhoş eden adam o. Mevlana'yı kaldırıp fırıl fırıl dönmesine vesile olan tek nazar Şems'in nazarıdır. Öyleyse Mevlana'nın sakîsi Şems'tir. Yunus Emre'ye göre sakî kimdir? Bir sakiden içtik şarap, arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mesleği yüz, canlar anın peymanesi. Öyle bir sakiden şarap içtik ki, onun meyhanesi arştan da yüce. Allahu Teala. Yunus Emre'nin sakisi Allah'tır. Eyvallah. Onu kendinden geçiren o çünkü. Avni'nin sakisi kim hocam? İşte geleceğim oraya. Bir dakika. Nedim'e göre sakî kimdir? Bakın kişiden kişiye değişiyor. Sun sakarı, yok o şeydi, Yahya'ydı. Nedim diyor, gel meclise gelsin cismime canım. Ahdler, vefalar, ol şuha kurban olsun. Ayağın sakınarak basma aman sultanım. Dökülen mey, kırılan şişe-i rindan olsun. Kimdir sakî? Bir elinde gül, bir elde cam. Geldin sakıya, kangısın alsam gülü, yahut ki camı, ya seni. Nedim'e göre sakî bildiğimiz dilberdir. Eyvallah. Kişiden kişiye değişir. Size bir mesleği, bir kendinden geçmişliği, bir sarhoşluğu yaşatıyorsa o sizin sakiniz. Gelelim Avni'ye. Bu kadar geniş. Avni neyi kasteder? Koskoca sultan. Yani koskoca sultan kendisine bir içecek hizmetini yerine getiren kişiye de oturup gazel yazmaz. Ey Sakî, şarabı sun ki bir gün bu lalezar elden gider, lale bahçesi elden gider. Bir mekan kompozisyonu, padişaha bir içecek sunuluyor. Padişah da gelene bunu söylüyor. Mey dediği şey nedir? Sakî dediği şey nedir? Ve lalezar diye bahsettiği mekan nedir? Bunlar müphem. Bunları biz ancak şairin şahsiyetinden yola çıkarak tahmin edebiliyoruz. Olay budur. Nedim olsaydı çok rahat söylerdim. Kim, bunlar neydi? Mevlana olsaydı yine çok rahat söylerdim. Ancak bunu söyleyen bir cihan imparatoru, bir fatih, bir cihangir. Eyvallah. Çok zor. Bunu da bir tespite vurmak. Efendim bu gazele girersek bu programa sığmayacak. Burada bırakalım. İnşallah nasip olursa başka bir programda veya başka bir vesileyle bunun şerhini yapacağız. Eyvallah üstadım. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık.